Herkese selamlar. Bayram tatilinde Sakarya'dan İstanbul'a yolculuk yaparken araç için kullanılan veya kullandığım sprey ürünlerini anlatmaya çalışacağım. Hangi sprey nerelerde kullanılır resimler halinde göstereceğim. Konuya geçmeden önce bayramda gelen yorumlara ve özelden yazılan soruların hepsine cevap olmaya çalıştım. Cevaplayamadıklarım olduysa affola. Bu arada kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. İlk olarak VD40 spreyi ile başlayacağım. Her yere sıkılan bu sprey bazen yanlış kullanılabiliyor maalesef. Asıl amacı pas sökücü ve yağlayıcı olarak geçiyor fakat her yere sıkılıyor. Ben genelde paslı bölgeleri sıkmak için kullanıyorum. Pas üzerinde gerçekten başarılı bir ürün. Paslanmış cıvatalara sıkıp biraz bekledikten sonra kolayca sökülmesini sağlıyor. Kesinlikle kullanılmaması gereken yerler gres yağını kullandığımız yerlere sıkılmaması gerekiyor. Çünkü içerisindeki madde gres yağını temizlemeye yarıyor. Gres yağının olması gereken yer temizlenirse aşınma kaçınılmaz olacaktır. Ayrıca metal ve plastik yüzeylerdeki yağın kurumasıyla oluşan yağ katmanını temizlemek için de kullanılabiliyor. İkinci olarak gres yağından bahsettiğimden dolayı sıvı gres spreyi anlatmak istedim. Bu ürünü çoğu aracımda kullanmışımdır. Genel amacı dişli sistemlerde rulman veya kaymalı yerlerin yağlanması amacıyla kullanılır. Ben genelde kapı menteşelerine, vites kolunun alt kısmına ve silecek kolunun döner pimine kullanıyorum. Belli bir zaman sonra yaklaşık bir sene sonunda bu yaptığım yerlerin temizliğini yapıp işlemleri tekrarlıyorum. İşlemi tekrarlama sebebim zamanla sıvı gres özelliğini kaybedip katılaşabiliyor. Ayrıyeten üzerine yapışan pislikler döner yerlerde sese sebep oluyor. Bu spreyi sizler de kullanırsanız muhakkak belli bir süre sonra temizleyip tekrarlama yapmanız gerekiyor. Üçüncü olarak silikon sprey. Her zaman severek kullandığım bir üründür. Genel amacı metal, lastik, plastik gibi parçaları uzun süreli korumaya yarıyor. Ayrıca lastik ve plastik malzemelerin sertleşmesini yumuşatmaya yarıyor. Ben genelde kapı fitillerine, cam fitiline, plastik trim parçaların birleşim noktasına ve motor temizliğinde kullanıyorum. Bu spreyin toza karşı iticilik özelliği de mevcuttur. Sıkılan plastik parçaların uzun süre parlak kalmasını da sağlıyor. Motorun temizliğini yaparken her yere güvenli sıkabiliyorum. Bunun sebebi yalıtkan bir madde olduğu için elektrik aksamlarda herhangi bir sıkıntı yaratmıyor. Camların fitiline yapışan tozları rahatlıkla temizleme işlemi yapıyor. Camların bazen yavaş açılıp kapanmasının sebebi fitillerin katılaştığından dolayıdır. Böyle durumlarda cam fitiline silikon spreyi sıkarak fitilin yumuşamasını sağlayabiliyoruz. İç trim birleşim noktalarına sıkma sebebim ise zamanla gelen gıcırtı seslerinden dolayıdır. Birleşim noktalarına sıktığımız takdirde gıcırdama seslerini de kesiyor. Her zaman garajımda bulundurduğum bir spreydir. Sizlere de kesinlikle tavsiye ediyorum. Dördüncü olarak balata spreyi. Olmazsa olmaz diyebileceğim ürünlerin arasında. Genel amacı adından da anlaşıldığı üzere disk ve balata temizlemek amacıyla kullanılıyor. Fakat birçok motor parçalarını bu spreyle temizleyebiliyorum. MAP, MAF, emme sıcaklığı gibi sensörlerin temizliği için de kullanılıyor. Kısaca yağ kaçaklarının olduğu yerleri, yağ buharının oluşturduğu katmanları, yağ bakımı yapıldıktan sonra bakım kaynaklı yağ damlalarını, baskı balata değiştirirken volanı ve buna benzer birçok yeri bu spreyle rahatlıkla temizleyebilirsiniz. Sıkılan yeri ister bez yardımıyla silebilir, ister de kısa bir sürede kendinden kurumasını bekleyebilirsiniz. Bu sprey de her zaman garajımda bulunur. Herkese de şiddetle tavsiyemdir. Yanınızda bulundurmanız gereken bir üründür. Beşinci olarak yağsız kontak spreyi. Bu spreyi fazla kullanmasak da elektronik ürünlerde kullanılması gereken bir spreydir. Genel amacı elektronik kartların ve soketlerin temizliği için kullanılır. Benim kullandığım alanlar genelde sök tak yaptığım soketlerde kullanıyorum. Bunun yanında kendi mesleğim olduğundan dolayı hobi olarak yaptığım elektronik kart tamirlerinde de kullanıyorum. Soketlerdeki kullanım amacım zamanla oluşan oksitin önüne geçmek amaçlıdır. Bununla birlikte kontak spreyinin sıkıldığı yerler elektrik akımını daha iyi iletmesini sağlayacaktır. Böyle spreyler haricinde temizlik için kullandığım spreyler de var. Bunlara da değinecek olursam döşeme temizliği için Cif markasının tekstil ürünlerinde kullanılan leke uzmanı olarak geçen spreyi
Genelde koltuklarda, kapı süvetlerinde, tavan temizliğinde kullanıyorum. Döşeme lekeleri için tavsiye ederim. Silecek suyu için de su haznesine su doldurmadan önce bir çay bardağı kadar silikonlu cam sil dökmenizi tavsiye ederim. Bu işlem camı daha iyi temizlemenin yanı sıra yağmur suyunu da itmesini sağlıyor. Yani yağmur damlaları cama vururken tutunamayıp aşağı doğru akmasını sağlıyor. Bu işlemi de her cam suyu dolduracağınızda yapmanızı öneririm. Zift ve katran temizleyici. Genelde uzun yolda yeni asfalt dökülmüş yerlerde tekerin dönmesiyle birlikte çamurluğumuza gelen zift kalıntılarını temizlemek amacıyla aldığım bir üründü. Fakat sadece bu amaçla kullanmıyorum. Bu spreyi daha çok yazın yaptığımız uzun yolda cama, tampona ve kaportaya yapışan sinek ve böcekleri temizlemek amacıyla da kullanıyorum. Ürünü sıktıktan sonra biraz bekleyerek kurumadan siliyorum. Rahat bir şekilde haşerelerin olduğu yerleri temizlemiş oluyorum. Not olarak kesinlikle yapmanız gereken şey, affedersiniz, kuş pisliğini kaporta üzerinde bekletmemek. Kuş pisliğini gördüğünüzde olabildiğince hemen temizlemeye çalışın. Bekletilmesi halinde güneş ışınıyla birlikte kaportada iz bırakabiliyor. Daha kullandığım aklıma gelmeyen bakım spreyleri illaki vardır. Fakat bunlar sabit kullandığım ürünlerdi. Sizleri de bilgilendirdiysem ne mutlu. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayınız. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.